Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Bugünkü konumuz turbo kanserler. Çünkü turbo kanserler son 2 yıl içinde bütün dünyada en sağlıklı kişilerde bile birdenbire çıkan kanserler. Öyle bir şekilde çıkıyor ki bütün vücuda metastaz yapmış olarak çıkıyor. Bunun için turbo kanser diyoruz. Ve bütün hekimler dünyada şaşırmış durumda. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Hastalara ne söyleyeceklerini bilemiyorlar. Peki turbo kanserler nereden çıktı? Nasıl çıktı? Son 2 senede yaşadığımız olaylar bunu tabii ki tetikledi. Bu korona pandemi dedikleri senaryo sonucunda eve kapanmalar, panik ataklar, hastalık korkuları, hareketsizlik, kullanılan maskeler, maskelerde bulunan titanyum dioksit, daha önce anlatmıştık, açıklamıştık. Bunlar hepsi ve stres tabii ki ve de hareketsizlik tabii ki ve de korku, hastalık korkusu hakikaten bir multifaktöriyel olarak yani çok faktörlü bir şekilde vücudun bağışıklık sistemini çökertti. Bu ayrı bir olay. Ayrıca bir de aşı adıyla kollara vurulan sıvılar bağışıklık sistemini maalesef çok çökertti ve en sağlıklı kişilerde, en genç kızlarda biyomlar dahi olmaya başladı. En genç kızlarda hormonal denge alt üst oldu. En genç kızlarımızda maalesef bir ayda 3 kere adet gören gençlerimiz oldu. Ama kanserlerin sebebi de bu oldu. Maalesef hekimler çok şaşkın durumda ve de aşı diyemiyorlar, sıvı diyemiyorlar, kollara vurulan sıvı diyemiyorlar. Yasak hemşehrim. Bunu açıklamaya çalışıyorum. Evet, o halde ben maalesef kendi meslektaşlarım, en yakın arkadaşlarımdan akciğer kanseri, bağırsak kanseri ve de bağışıklık sistemi kanserlerini gördüm. Hatta çok sevdiğim bir dostumu pankreas kanserinden bu sebepten kaybettim. Kendisi çok iyi bir hekim olduğu halde 6 kere aşı olmuştu efendim. Nur içinde yatsın. Allah geride kalanlara sabır versin ve de güç, kuvvet versin. O bakımdan bu turbo kanserlerin artması hakikaten çok tehlikeli. Fakat Dünya Sağlık Organizasyonu geçen hafta, hatta bu hafta 2. kez başına taş düştü. Efendim daha önce 15 gün önce aspartam kanser yapıyor diye bir yayınlama. Şimdi efendim akıllarına yeni gelmiş sigara kanser yapıyormuş. Sigara kanser yapıyormuş. Yani kola vurulan sıvılar dememek için, insanları yanıltmak, kandırmak için bunları yaymaya başladılar. Sigaranın kanser yaptığını artık neredeyse ana rahmindeki çocuk biliyor. Senelerden beri. Yepyeni bir şey değil. Senelerden beri biliniyor. Yani şey olarak. Onun için hakikaten Dünya Sağlık Organizasyonu'nun bu konuda maalesef halkı çok yanılttı ve de Dünya Sağlık Organizasyonu'nun yönettiği, Rockefeller tıbbının yönettiği Dünya Sağlık Organizasyonu ve de hekimlerimiz bunu dile bile getiremiyorlar. Bu nedenle hakikaten çok korkmayacağız. Yani tümör veya kötü hastalık dedikleri tümör ve kanser hakikaten bana sorarsanız hiçbir hastalık kötü değildir. Yani kötü demeye hakkımız yok. Zararlıdır, insan sağlığını bozar ve bence en zararlı, en tehlikeli hastalık şeker hastalığıdır. En zararlı, en tehlikeli hastalık kanser değildir. Obezitedir, kabızlıktır. Bunu ben söylemek istiyorum. Bu efendim kötü hastalık diye Rockefeller tıbbının tanımladığı hastalık değil. Kronik inflamasyon sonucu ortaya çıkan, bağışıklık sistemimizi çökerten, bütün madde ögeleri daha önce anlatmıştık. Toksinler, çevresel faktörler, pestisitler, herbisitler, fungisitler, ilaçlar,
kullanılan ilaçlar, ilaçlarda kullanılan, yiyeceklerde kullanılan boya maddeleri, ilaçlarda kullanılan, yiyeceklerde kullanılan her türlü kimyasal, ekmeklere eklenen her türlü kimyasal maalesef hücrelerimizin DNA'sını bozuyor. DNA bozulunca hakikaten de hastalıklar başlıyor. Kanser hücresi nedir? Kanser hücresi ile normal doğal bir hücre arasındaki farkları açıklayayım. Normal doğal hücrelerimiz normalde 50-60 kere bölünür, sonunda ölürler. Ama kanser hücreleri sonsuza kadar bölünüyorlar. Neden? Çünkü doğal hücrelerimiz, hücresel düzeyde konuşuyorum, vücudumuzda artık tıp gösterdi ki kendi aralarında iletişimleri var. Birbirlerini kontrol ediyorlar, birbirlerini duraklatıyorlar. Fakat kanser hücrelerinde bu iletişim, bu feedback kendi aralarında kalmıyor ve de başlarını alıp gidiyorlar. Peki o halde bunu önlemek kendi elimizdedir. Bütün içsel bağışıklık, kendi hücresel bağışıklığımızı güçlendirmemiz, bağışıklık zırhımızı güçlendirmemiz şarttır. Ve ben bunu senelerden beri söylüyorum. Arkadaşlarım da söylüyor. 2011'de ben bunu anlatmışım. O bağışıklık sistemi güçlü olunca kanser hücreleri yaşayamıyor. Kanser hücreleri bir tek çok hızlı bölündükleri için ve de yoğun bir şekilde mantar gibi üredikleri için kendi şekerlerini üretemiyorlar. Kendi hücrelerindeki bozuk çekirdeklerden dolayı hiçbir işe yaramıyor. Ve de beslenmeleri için de neye ihtiyaçları var biliyor musunuz? Kanser hücrelerini besleyen en önemli faktör şekerdir. Şekerdir. Çünkü onların hazır enerjiye, yoğun enerjiye ihtiyacı var. Hazır enerjiyi kaparlar. İşte o nedenle senelerden beri söylüyoruz. Şeker ve şekere dönüşen unlar, nişastalar vesaire ne aklınıza gelirse, yapaylar da dahil, hakikaten kanser hücrelerini besliyor. Tabii ki karatay diyetiyle beslenenler, doğal beslenenler, doğal yaşayanların sağlıklı hücreleri kanser hücrelerini yenebiliyorlar. Kanser o halde bir kronik inflamasyondur. Genetik değildir, ailesel değildir. Dış faktörlerle meydana gelir, epigenetiktir ve de önlemek elimizdedir. Kesinlikle kötü lafını kullanmak istemiyorum. O da bir hastalıktır. En kötü diyeceksek eğer ben hiçbir hastalığa kötü demem. Şeker hastalığıdır, obezitedir efendim. Bunu söylemek istiyorum. Onun için hepinize şekersiz günler ve hakikaten bol doğal beslenmeler öneriyorum. Kanserden korkmayın. İlaç eksikliğinden değildir. Vücudun bağışıklık sisteminin çökmesindendir efendim. Hoşça kalın. Korkmayın efendim. Korkmayın efendim. Korkmayın efendim.